Bir devrimci, bir tıp doktoru, bir yazar ve bir hayalperest. Ernesto Che Guevara, yaşamı boyunca her biri farklı hikayeleri ve mücadeleleri barındıran pek çok kimliğe büründü. Ama hepsinin ortak noktası özgürlük arayışıdır. Gelin Che'nin benzersiz yolculuğuna beraber çıkalım. Che Guevara 14 Haziran 1928'de Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Genç yaşta zengin bir ailenin çocuğu olarak birçok ayrıcalığa sahipti. Ancak onun için dünyanın gerçeği yalnızca eğitim ve lüks değil, derin sosyal adaletsizliklerdi. 1952 yılında çocukluk arkadaşı Alberto Granado ile birlikte La Poderosa isimli motosikletle Güney Amerika'yı keşfe çıktı. Bu yolculuk onun hayatını değiştirecek fikirlerle doluydu. Motosiklet turu boyunca Che çeşitli kültürlerle ve insanların acılarıyla tanıştı. Meksika, Peru, Şili, Arjantin gibi ülkelerde gördüğü yoksulluk ve adaletsizlikler onu derinden sarstı. Bu deneyimler Che'nin devrimci kimliğinin temellerini attı. Yolculuğu sırasında Che bir dizi siyasi düşünce ve felsefe ile karşılaştı. 1955 yılında Küba'da Fidel Castro ve devrimci hareketle tanıştı. Che, devrim bozgunculuğun arif olmuştur diyerek devrimci mücadeleye katılmaya karar verdi. Bu onun askeri kariyerinin başlangıcıydı. 1950'lerin ortası, Latin Amerika için kritik bir dönemdi. Çoğu ülkede köylüler ve işçiler derin bir yokluk içindeyken, zenginler iktidar ve çıkarlarını korumak için her yolu mübah sayıyordu. Arjantin'de sosyal eşitsizlikler had safhadayken Fidel Castro gibi liderler bu durumu değiştirmek için yola çıkıyordu. Che genç yaşta bu adaletsizlikleri anlamaya başladı. Che Guevara 1955 yılında Küba'daki devrimci hareketle tanışınca askeri eğitim almaya başladı. Fidel Castro ve diğer devrimcilerle birlikte gerilla savaşının teorik ve pratik yönlerini öğrendi. Che, doğa koşullarında hayatta kalmayı ve düşmanla baş etmeyi öğrenerek bu konuda kendini geliştirdi. Askeri eğitim sırasında Che, operasyonel güvenlik kavramına büyük önem veriyordu. Her gerilla savaşçısının en büyük düşmanı ruh hali ve güvenliğiydi. Düşmanınızı en küçük bir bilgiyle bile aydınlatmamalısınız diyerek eğitmenin önemini vurguladı. Che'nin gerçek savaş deneyimi 1956'da Sierra Maestra dağlarındaki gerilla mücadelesinde başladı. Castro'nun liderliğinde Che ve arkadaşları Batista hükümetinin güçlü ordusuna karşı savaşa girdiler. İlk savaş deneyimlerinde Che amansız bir cesaret gösterdi. Düşman ateş altında kalmalarına rağmen birliklerini geri çekmedi. Bir keresinde düşman birliklerinin yoğun bir saldırısına uğradıklarında Che'nin soğukkanlılığı takdire şayandı. Savaş alanında "Yaşam mücadelemizin bir parçasıdır, korkmak yok" diyerek arkadaşlarına cesaret verdi. Che Guevara, devrimci hareketin sadece bir askeri savaş değil, aynı zamanda halkın katılımıyla başarıya ulaşacağını anladı. Dolayısıyla eğitimine köylülerle iletişim kurmayı da ekleyerek halkın sorunlarını dinleyip onlara çözüm önerileri sunmayı hedefledi. Küba'nın kırsal bölgelerinde devrimciler yerel halkla danışma için de evlerde ve meydanlarda toplandılar. Che Guevara, köylülerin sorunlarını dinleyerek onlarla birlikte mücadele etmek için organizasyonlar kurdu. "Köylülerin özgürlüğü devrimin kalbidir" diyerek toplumsal bağların önemini vurguladı. Che yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda bir düşünürdü. Savaşın stratejileri üzerine yazdığı kitaplar, onun askeri düşüncelerini genişletmesine ve savaşın felsefi yönünü anlamasına yardımcı oldu. Gerilla savaşında en önemli şey halktır. Çıkarımında bulunduktan sonra halkın desteğinin oluşturmaya başladığı toplumsal yapı
onun takip ettiği yoldu. Che Guevara'nın savunma stratejileri düşmanı yıpratmaya yönelikti. Yavaş ama kararlı bir ilerleme ile birkaç başarılı savaş kazandı. Bu süreçte düşmanla mücadelesinin yanında halkı örgütleme çabaları da dikkat çekti. Ekonomik sorunların üstesinden gelmek için tasarım reformları önerdi ve halkın yanında olduğunu her fırsatta ifade etti. ...1959'da devrim sonunda başarıya ulaştı. Che, devrimden sonra Küba'nın yeni hükümetinde önemli bir rol üstlendi. Ülkedeki muhalefetin bastırılması ve devrimci reformların uygulanması için yoğun çaba gösterdi. Ancak bu süreç birçok zorluğun da beraberinde gelmesine yol açtı. Batista'nın devrilişi sonrasında sosyalist ideallerle donatılmış reformların gerektirdiği cesur adımlar atılmak zorundaydı. Che, ekonomi, eğitim ve sağlık sistemlerinde geniş çaplı reformlar başlatmak için çalışmalara hemen başladı. Devrim sonrası Che Guevara, Küba Meclisi'ne katılarak devrimci hedefleri ve halkın taleplerini savunmak için önemli bir konuşma yaptı. Bizim görevimiz bu toplumda köklü değişiklikler yapmaktır. Bu yalnızca devrimci hükümetin değil, halkın da iradesidir dediğinde devrim ilkeleri üzerine olan inancını açıkça dile getirdi. Konuşmasında toplumsal adalet ve ekonomik eşitliğin sağlanabilmesi için reformlar gerektiğini vurguladı. Halkımızın özgürlüğü bizim görevimizdir ve bunu sağlamak için her türlü fedakarlığı göze almalıyız diyerek geleceğe yönelik umut ışığını yaktı. Che'nin liderliğinde tarımda büyük reformlar yapıldı. Araziler kamulaştırılarak köylülere dağıtıldı. Eğitim ve sağlık sistemine yapılan yatırımlar halkın refahını artırmaya hedefledi. Bu politikalar toplumda büyük bir dönüşüm sağladı ve birçok insanın yaşam kalitesini artırdı. Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler ücretsiz hale getirildi. Ancak yeni siyasi yapının getirdiği zorluklar da göz ardı edilemezdi. Küba'nın bağımsızlık mücadelesi sırasında karşılaşılan uluslararası baskılar ve ekonomik ambargolar devrimin ilerlemesini tehdit ediyordu. Che Guevara devrim sonrası dönemde de düşmanlarıyla sarsıcı mücadelelere devam etti. ABD'nin Küba üzerindeki ambargo uygulaması ekonomik istikrarsızlığa yol açtı ve bu da Che'ni ve diğer devrimcileri zor bir karar vermeye itti. Che Guevara'nın devrimci idealizmi yalnızca iç politikaların değil, uluslararası ilişkilerin de önemini artırıyordu. 1961 yılında ABD'de destekli domino teorisi çerçevesinde gerçekleşen Bay of Pigs çıkartması sonrasında Che Guevara daha da cesaretle hareket etti. Küba yalnızca bağımsız bir ülke değildir, aynı zamanda sosyalizmin kalesidir diyerek ayrım yapmadan herkesle savaşacaklarını açıkladı. Che Guevara, Küba'daki başarılı devrimden elde ettiği tecrübeleri diğer ülkelerdeki halkların mücadelelerini aktarmak için savaşa hazırdı. 1965'te Che bu amaçla Afrika'ya doğru yola çıktı. Küba yalnızca bir başlangıçtır, devrim tüm dünyaya yayılmalıdır diyerek ideallerini daha da geniş bir çerçevede gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Güney Afrika'daki Zare'ye yapılan müdahale, Che'nin orada yaşadığı uluslararası mücadeledeki ilk büyük denemesi oldu. Burada antikolonyalist hareketlerin liderleriyle bir araya geldi. Ancak iç dinamikleri ve iktidar çatışmalarının zorluğu onu hayal kırıklığına uğrattı. 1966 yılında Bolivya'ya geçen Che Guevara, yerel köylüleri örgütlemek amacıyla gerilla savaşı stratejileri uygulamaya koyuldu. Ancak Che'nin Bolivya'daki mücadelesi birçok açıdan zorluklarla doluydu. Doğanın zorlu koşulları ve ABD destekli Bolivya hükümetinin güçlü ordusu Che'nin planlarını daha da zorlaştırıyordu. Che'nin Bolivya'daki mücadelesi sadece fiziksel bir savaş değildi. Aynı zamanda bir idealler savaşına da dönüştü.
Küçük birlikleriyle yürüttüğü gerilla savaşı boyunca moral kaynağı olmaya çalışsa da zamanla gerilla birlikleri arasındaki bağlar zayıflamaya başladı. 1967'de düşmanları tarafından çevrilen Chen ve mücadelesi son bir cephe savaşına girdi. Ekim 1967'de Chen ve ekibi bir pusuya düşürüldü. Bolivya hükümeti ve Amerikan CIA ajanlarının işbirliğiyle yakalanan Chen, son anlarında bile ideallerine bağlı kalmaktan vazgeçmedi. Savaşmaya devam edeceğim diyerek savaş ruhunu kaybetmedi. Chen yakalandıktan sonra yargılanma süreci olmaksızın doğrudan infaz emri aldı. 9 Ekim 1967'de Bolivya'nın La Higuera köyünde Che Guevara cesaretle direnirken vuruldu. O anda yalnızca bir savaşçı değil, aynı zamanda insanlık onurunu ve adalet arayışının sembolüydü. Son sözleri ünlü olmuştu. "Yaşasın devrim" diyerek mücadele ruhunu sonsuza dek sürdürdü. Che Guevara'nın ölümü dünya genelinde şok etkisi yarattı. Onun cesedi Bolivya hükümeti tarafından gizlice kaldırılarak La Higuera'ya götürüldü ve burada herkesin görebilmesi için bir depoda sergilendi. Yapılan bu hareket yalnızca bir tutuklunun infazı değil, bir efsanenin fiziksel bir parçasının sergilenmesiydi. Ölüme dair etki Che'nin azizleşmesine yol açtı. Che Guevara'nın devrimci ruhunun yok edilmesi çabasının bir simgesi haline geldi. Olumsuz bir niyetle yapılmış olsa da Che'nin izleyiciler üzerinde uyandırdığı hayranlık, ölümsüz bir kahramanın doğuşunu sağladı. Herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Che'nin ölümünden sonra onun fikirleri ve idealleri sadece Küba'da değil, dünya genelinde sosyalist ve devrimci hareketler arasında saygıyla anılmaya başlandı. Che'nin en bilinen sözü olan "fikirler öldürülemez" ifadesi devrimci ruhunu daha da güçlendirdi. Onun mirası nesilden nesile aktarıldı ve evrensel bir çağrıya dönüştü. Dünya genelindeki gençler Che'nin hikayesini dinlediler ve onun fotoğraflarını taşıdılar. Fikirleri için savaştılar. Bugün Che'nin simgesel görüntüsü, kapitalizme karşı direnişin ve sosyal adalet arayışının sembolü olarak hala dalgalanıyor. Ernesto Che Guevara devrimci mücadelesiyle adalet ve eşitlik arayışının sembolü haline geldi. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve daha fazla içerik için bildirimleri açın. Hoşça kalın.